huzur içinde, barış evrenle bir olmakta. Filmlerde, dizilerde gördüğünüz Budist rahipler ruhsal dinginliği ve barışı öğütlüyor olabilir. Ancak gerçek hayatta işler böyle yürümüyor. Myanmar'ın Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlar bunun birinci elden tanığı. Yıllardır süren sistematik saldırılarla Budist çeteler bölgede yaşayan Müslümanları hedef alarak tüm dünyanın gözü önünde sistematik bir soykırım politikası yürütüyor. İşte bu Müslümanlar yakın zaman önce ünlü sosyal medya platformu Facebook'a dava açtı. 150 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada platform, Müslüman karşıtı soykırımı, ayrımcılığı ve nefreti körüklemekle suçlanıyor. Peki Facebook bunu nasıl yaptı? Propagandanın bu bölümünde Facebook'un bir karanlık yüzünü daha konuşacağız. Arakan, Myanmar'a ait bir eyalet. Burası dünyaya sevgi, barış, kardeşlik mesajlarıyla imaj çalışması yapan Budistlerin ısrarla görmezden geldiği bir utancın merkezi. Arakan soykırımı. Bu soykırımın hedefinde bölgede yaşayan Müslümanlar var. Myanmar ordusu ve Budist çeteler tarafından sistematik şekilde sürülüyor, işkenceye maruz kalıyor ve katlediliyorlar. Mesele aslında uzun bir geçmişe sahip. Arakanlı Müslümanlar önce kültürel bir soykırıma uğradı. İsimleri ve varlıkları yok sayıldı, çocukları okullara alınmadı, hatta vatandaşlıktan çıkarılmayla karşı karşıya kaldı. 2016 yılından itibarense giderek artan şekilde fiziki şiddete maruz kalmaya başladılar. Bu şiddetle on binlerce Müslüman katledildi, on binlercesi de ülkeden kaçarak canını kurtarmaya çalıştı. 1 milyondan fazla Arakanlı'nın çoğu Bangladeş'e göç ederek dünyanın en büyük mülteci kampının kurulmasına sebep olurken diğer Arakanlılar Hindistan, Tayland ve Malezya'ya gitmeye mecbur bırakıldı. Bu soykırımın birinci failleri elbette Myanmar hükümeti, ordusu ve bölgedeki Budist çeteler. Ancak sessiz kalanlar, görmezden gelenler, hatta katilleri temize çekenler de en az soykırımcılar kadar suçlu. İşte bu bakış açısıyla İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çok sayıda Arakanlı mülteci, bölgeyle ilgili nefret dolu ve yanlış bilgilendirme içeren paylaşımların yayılmasına yıllarca müsaade ettiği gerekçesiyle Facebook'a 150 milyar dolarlık dev bir tazminat davası açtı. Arakanlı mültecileri temsil eden hukuk firması Facebook'a gönderdiği mektupta platformun algoritmalarının Arakan halkına karşı nefret söylemini güçlendirdiğini söyledi. Mektupta Facebook tüm uyarılara rağmen nefret dolu yanlış bilgilerin yayılmasını yıllarca engellememekle ve bölgedeki Müslümanlara karşı şiddeti teşvik eden hesapları kapatmamakla itham edildi. BBC tarafından derlenen ve davaya konu olan gönderilerden birinde ırkçı bir Budist kullanıcının Müslümanları kastederek Hitler'in Yahudilere yaptığı gibi onlarla savaşmalıyız ifadesini kullandığı ve platformun bunu senelerce kaldırmadığı tespit edildi. Bir başka paylaşımdaysa yakıt dökün ve ateşe verin ki Allah'a daha çabuk kavuşsunlar sözleri yer alıyordu. Peki Facebook'un bu ihmali açılan davayla ortaya çıkmış bir hata mı? Kısa bir araştırmayla bunun böyle olmadığını görüyoruz. Aslında bu davanın açılması hiç kimse için sürpriz değildi. Davadan 2 ay önce Ekim 2021'de Global Witness isimli insan hakları grubunun yaptığı bir araştırma, Facebook'un Myanmar'da etnik nefreti ve bölücülüğü nasıl beslediğini gün yüzüne çıkardı. Grubun araştırmacıları, Facebook'un kurallarını ihlal etmeyen bir Myanmar askeri hayran sayfasını beğendi. Bunun üzerine algoritmalar araştırmacılara şiddet içerikli sayfalar önermeye başladı. Global Witness yayınladığı raporda Facebook'ta şiddet içeriklerini aramamıza gerek kalmadı. Zaten platformun algoritması bizi buna yönlendirdi. Facebook'un önerdiği 5 sayfadan 3'ü şiddeti teşvik eden ve kendi kurallarını ihlal eden sayfalar açıklamasında bulundu. Aynı araştırmaya göre Facebook 2018 yılında Müslümanlar camilere silah stokladı yalanını siteden kaldırmak yerine öne çıkartarak servis etti. Sadece o sene yalan haberlerle kışkırtılan ırkçı çeteler 24 bine yakın Arakanlı Müslümanı katletti. Yine aynı rapora göre Facebook bunu sadece Myanmar'da yapmadı. Etiyopya'da da benzeri çatışmaların fitilini ateşledi. Oromia bölgesinde çıkan gerginlik yalan haberlerle kışkırtılırken platform bu yalan haberleri siteden kaldırmak yerine daha fazla tık almak için öne çıkardı. Bölgede yükselen tansiyon çatışmalara dönüştü ve 81 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara sebep oldu. Bunların yanı sıra 2018 yılında Facebook, Birleşmiş Milletler'in raporları ve baskıları ardından aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı General Min Aung'un kişisel hesabının da bulunduğu 18 Facebook hesabını, 52 Facebook sayfasını ve bir Instagram hesabını kapatmıştı. Yapılan resmi açıklamayla Myanmar'daki etnik şiddeti korkunç olarak niteleyen Facebook, harekete geçmekte geç kaldıklarını söylemişti. Dolayısıyla ne bölgeye ne de bölgedeki olaylara yabancı değildi. Hatta kabul ettiği hatalarla birlikte ne yapması ya da yapmaması gerektiğini son derece iyi biliyordu.
Öyle görünüyor ki bu kışkırtıcı yayın çizgisini bile bile değiştirmeyen Facebook için tık sayısı ve reklam geliri Müslümanların ya da Afrikalıların canlarından daha değerli. Bu da Arakanlı mültecilerin açtığı davayı biraz daha değerli hale getiriyor. Katledilen binlerce insan Facebook için bir şey ifade etmiyor. Belki 150 milyar dolar tazminat ödemek bir şeyler ifade etmeye başlar. Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim.